İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Ali Açık Hocam. Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bugünkü yayında geçtiğimiz günlerde 3 ayların başlangıcı oldu. 3 ayların anlamı, manası nedir? Müslümanlar için 3 ayların bir özelliği, önemi var mı? Ne yapmalı inananlar? Şimdi 3 aylar kameri takvime göre Recep, Şaban, Ramazan ayları oluyor. Yani şu anda Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Miladi takvimde aralığın sonuna yaklaşıyoruz. Ama kameri takvimde, ay takviminde bu Recep ayına denk geliyor. Şimdi iki tür takvim var malumunuz. Ay takvimi, güneş takvimi. Birisinde güneşin hareketleri takip ediliyor. Güneşe göre aylar belirleniyor. Diğerinde de ayın hareketleri takip ediliyor. Birisine ay takvimi, diğerine güneş takvimi deniliyor. Ay takvimi hani işte kameri takvim. Kameri ay demek zaten. Şemsi takvim, şems de güneş demek. Şemsi takvim yani güneşi esas alan takvim Hz. İsa'nın doğumunu esas aldığı için oraya bir diye başladığı için ona aynı zamanda miladi takvim deniliyor. Yani İsa'nın doğumunu esas alan takvim anlamında. Kameri takvim yani ay takvimi Arapların kullandığı takvim de hicreti Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicretini esas aldığı için orayı sıfır noktası kabul ettiği için ona da aynı zamanda hicri takvim deniyor. Dolayısıyla hicri takvim, miladi takvim, kameri takvim, şemsi takvim, ay takvimi, güneş takvimi bunların hepsi aynı şeyler. Şimdi bunlar bir takvim kullanımıdır. Bunun bana göre bir dini veçesi falan yoktur. Yani Müslümanlar ay takvimi kullanır, Müslüman olmayanlar güneş takvimi kullanır diye bir şey yok. Müslümanlar da güneş takvimi kullanabilir. Çünkü güneşi de Allah yaratmış, ayı da Allah yaratmış. Ayı esas alırsan Müslüman, güneşe esas alırsan gavur falan olmazsın yani. Bu usta yapılan tartışmalar da bana göre çok yanlıştır. Şimdi 3 aylar bu anlamda Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce diye devam eder ve Muharrem, Zilkade'den sonra Muharrem diye öbür ayın başlangıcı, diğer yılın başlangıcı başlar. Zilhicce demek hac ayı demektir. Zilkade oturma ayı yani hac yapmak için oturulan ay. Zilhicce hac yapılan ay. Yılın son ayı Zilhicce yani 12. ay. Şimdi biz oraya doğru gidiyoruz yılın sonuna doğru. Kameri takvim yani öteden beri Arapların kullandığı takvim şöyle işliyor. 12 ay var. Birinci ay Muharrem, 12. ay Zilhicce oluyor. Yani içinde hac edilen ay. Hac ayı, Zilhicce. Peki Zilhicce ayında hac ediliyorsa o zaman hacıların dağılmasıyla beraber Zilhicce ayı da bitiyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'ta bütün Müslümanlar toplanıyor. Oradan Kabe'ye geliyor. Tavaf ettikten sonra da dağılmaya başlıyorlar. Zilhicce ayının sonuna doğru da memleketlerine gitmiş oluyorlar. Ondan sonra işte Muharrem ayı diye birinci aydan tekrar başlıyor. Yani 12. ayda yılın sonunda haccın olduğu bir döngü esas alınıyor. Hicri kameri takvimde. Arapların kullandığı takvim kameri, Müslümanlıkla beraber hicrete kameri takvim sıfırlandığı zaman hicri kameri takvim olmuş oluyor. Dolayısıyla hicri kameri takvim yılın sonunda haccın olduğu, büyük hac gününün olduğu bir döngüyü esas alıyor. Her yıl hacılar Mekke'de toplanıyor yılın son ayında ve hac bittikten sonra da memleketlerine dağılıyorlar. 12 ay tekrar bu 12. aydaki toplantıya doğru yavaş yavaş hazırlanıyorlar. İşte Recep, Şaban, Ramazan ayı da 6. aydan itibaren 12. aya doğru giden bir yolculuğu ifade ediyor. Eee, Ramazan ayında ayın öncesindeki 2 ay olduğu için Recep, Şaban, Ramazan. 2 ay sonra
Ramazan yani. Dolayısıyla Recep ve Şaban ne olmuş oluyor? Ramazan ayının girizgahı. Bizi oraya götüren ay. Yavaş yavaş Ramazan'a doğru giriyoruz. Ramazan'ın sonunda Ramazan bayramı oluyor. Ramazan bayramı bitince de bu sefer 2 ay sonra tekrar Büyük Haç Bayramı. 12. aya doğru gidiyoruz. 12 ayda da haç olunca her şey bitiyor. Tekrar sıfıra iniyoruz. 1. aydan tekrar başlıyoruz. 12 ay böyle. Böyle dönüyor sürekli. Sonunda haç var. Ortasında Recep, Şaban, Ramazan var. Başında Muharrem, Cemaziyel ve Cemaziyel ahir. Yani 1/4, yılın 1/4, yılın 1/3, ayların 1/3 şeklinde. Böyle giden bir ay silsilesi. Bu Hicri Kameri takvim dediğimiz budur. Ayı esas alır. Miladi takvim ise şu anda bizim de kullandığımız Ocak ayıyla başlayıp Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim diye devam eden bu da miladi takvim. Şu anda biz bunu kullanıyoruz ve güneşe ayarlı olarak dönüyor. Şimdi bu ikisini birleştiren geçmişte tarihte uygulamalar da olmuşlar. İşte Rumi takvim derler. Bu da miladi takvimi ama aynı zamanda hicreti de esas alan ikisinin karışımı diye Osmanlı'da uygulanmıştır. Bunlar bir takım takvim sistemleridir. Şimdi 3 ayların dini veçesine gelince Kur'an-ı Kerim'de 3 aylar diye bir şey geçmez. 3 aylar dini bir vecibe değildir. Yani Recep ayında şu ibadeti yaparsınız. Ramazan ayında şu ibadeti yaparsınız. Arkasından Recep, Şaban ve Ramazan ayında şu ibadetleri yaparsınız diye. 3 ayın 3'ü birden Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ama Ramazan ayı geçer. Şehru Ramazan ellezî fîhil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an indirildi. O halde Ramazan ayına ulaştığınızda oruç tutun diye Kur'an'da ayet var. Ramazan ayı var. Ama Ramazan'dan önceki Şaban ayı, Şaban'dan önceki Recep ayı böyle 3 aylar diye yok. Ramazan ayı var. O zaman ne olmuş? Kur'an'ın nüzulü tamamladıktan sonra, peygamber de vefat ettikten sonra Müslümanlar kendilerince sonradan bir gelenek olarak, bir Müslüman töresi olarak böyle 3 aylar diye şeyler icat etmişler. 3 aylar bir icattır. Sonradan ortaya çıkarmış bir icattır. Ve Ramazan'a girizgah mahiyetindeki ilk 2 ay anlamına gelmektedir. Gücünü Ramazan ayından almaktadır. Çünkü 1 ay sonra Şaban, 1 ay sonra Ramazan. Yani bizi Ramazan'a götüren Ramazan'dan hemen önceki 2 ay anlamında bir değer kazanmış oluyor. Bundan dolayı tarih içerisinde bunu bir dini vecibe haline getirerek, yani Kur'an'da geçmediği halde bunu icat edip sonra da bunu bir dini vecibeye dönüştürerek işte Şaban ayına girildiğinde şu ibadetler yapılırsa, Şaban ayının ortasında gece boyu namaz kılınırsa, oruç tutulursa, her kim Şaban ayının 15'ini veya Recep ayının ilk perşembesini oruç geçirirse filan diyerek Recep ve Şaban ayıyla ilgili bir sürü icatlar, bir sürü insanları bu günlerde çeşitli ibadetler yapmaya yönelik hadisler uydurulmuştur. Bunların hiçbirinin aslı yok. Hepsi uydurma. Peygamberimiz Recep Şaban ayına özgü bir ibadet yapmamıştır. Onun Recep Şaban ayına özgü ibadet yaptığına dair rivayetlerin tamamı uydurmadır. Hiçbirine inanılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan vardır. Ramazan ayında da peygamberin yaptıkları ortadadır. Hele bekleyelim gelsin Ramazan ayında orada ne yapılacağını konuşuruz. Ramazan ayında nasıl geçirmek lazım? Ramazan ayının başı, ortası, sonu nasıl olmalıdır? Geceleri ne olmalıdır? Gündüzleri ne olmalıdır? Evet, bunların hepsiyle ilgili bir takım uygulamalar vardır. Ona bir şey demiyoruz. Ramazan ayına bir şey demiyoruz. Ama onun dışında insanlar kendilerini Recep ve Şaban ayında yapılması gereken dini vecibeler olduğuna inanarak zorlamamalıdır. Yani kendinizi Recep ayında, Şaban ayında, Recep ayında
ibadet etmeye zorlamayın. Bugünün bu ayların faziletinden yararlanmak için şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım gibi rivayetlere inanmayın. Bunların aslı yok. Ramazan'ı bekleyin. Ramazan ayı geldiğinde ne yapacaksanız yapın. Onunla ilgili çok rivayetler vardır. Onu Ramazan ayı geldiğinde konuşuruz. Ama bu 3 aylarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Teşekkürler, hayırlı yayınlar.